çalışayım. Gümüş tarafına geçtiğimiz zaman hemen gümüş onsla başlayalım arkadaşlar. Gümüşün onsunda da aşağı yönlü hareketler izliyoruz. Bizler için gümüşün onsunda şimdi yükseliş bitti mi? Hala devam edecek mi? Ediyor mu veya şeklinde sorularınız olacaktır. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burada 21-23 bizler için önemli bir tutunma olması gereken bir alandı. Fakat bu 21-23 üzerinde şimdilik gümüşün tutunamaması bizler için olumsuz bir hareket sayılabilir. Bakalım bu 21-23 üzerine gümüşün onsu tekrar atabilecek mi? Bunu takip edeceğiz. Eğer atamazsak 20-50 aşağıdaki destek bölgemiz takip edilecek önemli bir destek. 21-23 üzerine atabilir ve buralarda kalıcı olabilir isek arkadaşlar o zaman bizler için yukarı yönlü tekrardan bu hareketlerin devamı gelebilir. Fakat ons altın tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunun kapanışlarının biraz daha olumsuz seyrettiğini görüyoruz. Fakat gümüş ters hareketler yapan biliyorsunuz bir metal, değerli metal. O yüzden gümüş tarafındaki hareketleri sizlerle birlikte sıkı bir şekilde izleyeceğiz. Bakalım buradaki hareketler bizi tekrardan yukarı yönlü taşıyabilecek mi? Ama benim beklentim arkadaşlar bakın şuradaki önemli bir seviyenin destek olacağı, 20-40 seviyesinin önemli bir destek olacağı ve buradan tekrardan gümüşün onsunda hareketlerin yukarı yönlü 24 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunda da devam edeceği yönündedir. O yüzden burada da şimdilik bizler için panik olunacak bir durum gözükmüyor. O yüzden sizler de dikkatli olun. Boşu boşuna kendinizi panik ettirmeyin. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman 12 lira 15 kuruş. Bu da buradaki desteği destekleyen alan 12 lira 15 kuruş. Burada da gene hareketin 12 lira 15 kuruş seviyesi altına bir kapanış olmadığı sürece hala da orta vadede yukarı yönlü ana hedef bölgesi 16 liralardır arkadaşlar. Gümüşteki yukarı yönlü hareket buraya kadar tekrardan rekor seviyesini geçtikten sonra 16 liralar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Kısa vadede 12.70 gerçekten önemli bir seviye ve dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye. Çünkü 12.70 seviyesinin aylık ve haftalık kapanışların bu seviyenin üzerinde gelmesi yukarı yönlü 16 liralara doğru gidecek ani bir hareketi başlatabilecek olan kritik rakam 12 lira 70 kuruş seviyesinden geçiyor. O yüzden gümüşün gramında 12 lira 70 kuruş önemli. Bunun kırılmasında da eğer aşağı yönlü kırılır ise arkadaşlar 12 lira 15 kuruş seviyesindeki rakamda önemli bir destek bölgesi. Bu desteğin altına inilmedikçe de hala da burada yükseliş trendinin bitmiş olduğunu söylemek çok erken olur. Euro tarafına hemen bakalım. Euro Türk lirasında dediğim gibi benim beklentim arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası agresif faiz hareketlerine devam edecektir. Buradaki düşüncemdeki ana sebeplerden birisi Avrupa bölgesinde çift taneli enflasyonlara yaklaşılmış olması. ABD bölgesindeki gibi enflasyonda bir gerileme değil, Avrupa bölgesinde enerji maliyetlerinden kaynaklı olarak Rusya'nın da uygulamış olduğu Avrupa'ya uygulamış olduğu ambargolardan kaynaklı olaraktan enerji maliyetleri enflasyonu yükseltiyor. Sanayiye bağlı bir enflasyon Avrupa bölgesinde olduğu için enerji giderleri ve maliyetleri de oldukça yüksek olduğundan enflasyondaki aşağı yönlü gerileme faiz arttırımlarına rağmen gerçekleşmiyor ve bu devamlı yukarıya katlayan bir taraf. Bu da Avrupa Merkez Bankası BOE'yi Christine Lagarde'ın dediği gibi arkadaşlar faiz arttırımına zorluyor. Uzun yıllar sonra Avrupa Merkez Bankası da ard arda faiz artırımlarına devam etti ve bunun devamı da daha gelecektir. O yüzden Euro'nun dolara nazaran daha önde gitme olasılığı oldukça yüksek. Burada da kısa vadeli hedefimiz 20 lira 0.4 seviyesinden geçen bir euro sizlerle birlikte takip ediyoruz. Euro'da da gene enflasyon bazlı beklentimiz 26 TL'ler civarına doğru. Euro'da da hareketlerin devam etmesi beklentimiz orta vadede. Şimdilik 20.04 kısa vadedeki bizler için euro hedefimizdir. Aşağıdaki önemli stop bölgemizde 18 lira 88 kuruş bölgesinde geçiyor. Bu seviyeler üzerinde kalındıkça
bizler daha hala yukarı yönlü ana hedef bölgemiz olan 20.04'leri Euro'da takip edebiliriz. Sterlin tarafına hemen baktığımız zaman sterlin Türk lirası takip eden arkadaşlarımız için sterlindeki hareketler burada da Avrupa Merkez Bankası'nda olduğu gibi bakın şurada çok basit bir çizdiğimiz grafiğimiz var. Hala bu grafik üzerinde hareketleri sizlerle takip ediyoruz. Buradan da bir yükseliş ivmesi yakalamış olan bir sterlin. Burada ana hedef bölgesi sterlinde özellikle beklentilerimiz dahilinde 22.80 kısadaki ana hedef bölgemiz olacak. 22.80 üzerindeki her hareket bizler için sterlindeki ana hedef bölgemiz 23 lira 63 kuruş civarına doğru. Burada da sterlinde yukarı yönlü hareketleri bize getirecektir. Burada 23.63 sterlinde özellikle takip ettiğimiz yükseliş kanalının üst bandı olduğu için burada biraz daha sterlinle ilgili düşünülebilir. Yani kar satışlarının gelebileceği bir bölge olarak takip edilebilir. Ben de sizlerle birlikte günlük analizlerimde zaten bu bölgeleri bulmaya çalışıyorum. Ve bu hareketleri takip ediyoruz. Aşağıda 21.75 sterlin için takip edilmesi gereken de önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça dediğim gibi arkadaşlar yukarı yönlü 23.63 hedefleri sterlinde hala da devam ediyor. Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'de bizler için son durum ne şekilde? BTC USD Bitcoin dolar paritesinde. Evet, Bitcoin dolar paritesinde şuradaki alanın yükselen trend çizgisinin R testine kadar bir düşüş gerçekleşti. Şimdi buradaki düşüşten tekrardan bir toparlanma olacak mı? Bunun içinde şu kritik bölge çok önemli. Burayı zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz ama bir kez daha vereyim ben size buradaki seviyeyi. 15.400 seviyesi. Biz bunu düz olarak 15.000 seviyesinden alalım arkadaşlar. 15.000 seviyesi önemli bir seviye. Yukarıda da arkadaşlar 16.800. Burada da bir 17.000 seviyesi. Buradaki hareketin tekrardan güçlenebilmesi için 17.000 seviyesi önemli olacak. Bu 17.000 seviyesi üzerinde Bitcoin'in kapanışlar yapması şart. Eğer ki bu hareket aşağı yönlü daha da gidecek ise de 15.000 dolar seviyesinin altında kapanış gelmesi şart ki Bitcoin'de tekrardan aşağı yönlü hareketler hız kazanabilsin. 15.000 doları aşağı yönlü kırarsa hareket 13.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de devam eder. Fakat 15.000 dolar seviyesi kırılmazsa burada bir harekette tutunma sağlanabilir ise işte bu da o zaman Bitcoin yatırımcıları için iyi olacak. Çünkü 15.000 dolar üzerinde kademeli bir şekilde gene şu 17.000 ve 21.000 dolar bantlarına doğru yukarı yönlü hareketin devamı zaman içinde tekrardan kendini gösterecektir. Buradaki hareketin daha da net bir şekilde alabilmesi için de 17.000 18.000 dolar üzerine tekrardan Bitcoin'i atması şart arkadaşlar. Bu da haber akışlarıyla gelen düşüşün tekrardan olumlu bir haber akışıyla birlikte ne kadar sert aşağı indiyse o kadar sert de yukarı çıkma olasılığı var. Bu verdiğimiz rakamları dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var diye de düşünüyorum sevgili dostlarım. Bir arkadaşımız dolar endeksini de istemiş. Hemen ona da bir bakalım kısaca. Dolar endeksindeki son durum. Evet, dolar endeksindeki son durum. Dolar endeksinde gördüğünüz gibi şuradaki kırılım gelmesiyle birlikte hareket sert bir şekilde gelişti. O yüzden dolar endeksindeki hareketin 106.000 puan seviyesinde tutunup tutunmayacağı önemli. Çünkü 106.000 puanın üzerinde tutunmayı başaramazsa arkadaşlar buradaki hareket daha da aşağılara doğru dolar endeksinde sarkabilir. Ve bu sarkma dolayısıyla dolar endeksindeki aşağı yönlü hareket bakın tam şuraya kadar bir iğne şeklinde de gelebilir. Oradaki hareketlerimiz de benim beklentilerim doğrultusunda arkadaşlar 103.400 seviyesine kadar gerileme yaşanabilir. 103.400. Şurası bir destek olarak dolar endeksinde takip edilebilir. Ama öncesinde 106 puan yani bu seviyede de dolar endeksindeki tutunma devam ediyor. Orası da güçlü bir direnç bölgesi. Çünkü buradaki tutunmaya bağlı olaraktan güç toplamaya devam ederse 14 Aralık'a kadar, çünkü 14 Aralık'ta biliyorsunuz FED faiz kararını açıklayacak. Buradaki 106-108 puan civarına doğru da yukarı yönlü hareket edebilir. O yüzden Forex ve Viyop'ta dolar endeksini takip eden sevgili dostlarımız verdiğim seviyeye dikkat etsinler. 106 çok önemli bir seviye.
kırılması durumunda 103.400'e kadar dolar endeksinde tekrardan aşağı yönlü bir hareket gözlemlenebilir. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Aklınızdaki sorulara cevap bulduğunuzu umuyorum. Aklınızdaki sorulara cevap bulamadıysanız videonun altına yorum şeklinde bu soruları yazarsanız bir sonraki videoda gene bu sorularınıza cevap vermeye çalışırım sevgili dostlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.